Efendim merhabalar. Gün içerisinde rahatlıkla örebileceğiniz bir saç bandı modeliyle karşınızdayım. Oldukça popüler bir model. Yurt dışında çok fazla biliniyor, öyle söyleyeyim size. Şöyle biraz daha bir yakından görün. Hemen ucuna da şöyle hırkalarda daha çok kullanılan düğmeler var. Onlardan kullandım. Ama siz farklı şekilde aksesuarlarla da değerlendirebilirsiniz. Daha büyük düğme de olabilir. Hemen şöyle uç kısmından geçirip hop saça. Evet. Hemen anlatımına geçiyoruz. Fazla vaktinizi almadan kanalıma abone olabilir, zilinizi açarsanız hemen hızlıca benden haberdar olursunuz. Biraz yorum okumak istiyorum. Bakalım ne yorumlar yapacaksınız. Çok merak ediyorum. Öncelikle hemen ipimize bakalım. İpim %100 akrilik, atkı, bere, eldiven, örlen iplerden. Hani tuhafileri bu şekilde söylerseniz orta kalınlıkta olan bir ip. Şöyle tabii farklı renkleri de var. Daha önce bundan bir bere örmüştük biliyorsunuz. Şimdi hemen başlıyoruz. Tığımı da kendi el ayarıma uygun olarak 4 numara olarak belirledim. Şimdi hemen işaret parmağıma ipimi doladım. Şöyle ekranımız tamamen boş olsun. Şöyle bakın ipimi kancam yukarı bakıyor. Üzerine aldım. Hemen şöyle bir ipimi bir tur geçirdim. Şöyle biraz da ip ayırıyorum. Hemen üzerine bir tane kilit zincir çektim. Şöyle kilit zincirimi çektim. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Şimdi zincirlerimi ne çok sıkı çekiyorum ne de çok gevşek çekiyorum. Siz eğer saç bandınızı daha kalın isterseniz eğer çift sayı yapıyorsunuz, üzerine 1 ekliyorsunuz. Örnek veriyorum. 16 tane çektiniz artı 1. Yani daha kalın isterseniz o şekilde. Daha ince isterseniz 8 yaptınız artı 1. Yani sonuçta burası çift olarak olacak. Çünkü çift model üzerine kuruyoruz. Şimdi hemen tığa şöyle bir ipimi bakınız doladım. Hemen bir önceki zincir boşluğunun içerisine giriyorum. Şöyle girdim. Hop aldım. Tığımda 3 tane ipim var. Üçünü aynı anda çıkarttım. Yani ne yaptım? Yarım trabzan yaptım. Tekrar tığıma ipimi doladım. Hemen yanına tekrar girdim zincir boşluğuna. 3 ipim var. Üçünü aynı anda çıkarttım. 2 oldu. Yani toplam benim 10 tane tekli trabzanımın bu sırada olması gerekiyor. Bakınız şöyle biraz hızlı yapıyorum. Evet. Toplam 10 tane. Evet, bu da sonuç 10. Şöyle koydum. Bakın. 10 tane tekli trabzanım var. Sıranın başına gelince hemen 1, 2 zincir çekiyoruz. Ve tığ ipimi doladım. Döndüm. Bu yöndeyim. Şimdi benim çalışacağım noktalar bakın şöyle tuttum size. Şurada bizim V'lerimiz var. Bunlara başak da deniliyor. Bunların tam ortasına batacağım. Yani dışa çalışacağım. Tam ortalarına. Bakın şöyle yanda tuttum. Şu şekilde. Benim çalışma noktalarım o V'lerin ortası. Bu şekilde dik tutuyorsunuz elinizde. Tuttuğunuz zaman zaten çok net gözükecek. Tığ ipimi doladım. Tekrar hemen dibine bakın. Hemen ilk sıradan gelen dibine girdim. Hep tekli trabzan yapıyoruz. 3 ipim var. Üçünü aynı anda aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar şöyle koydum. 5 tane tekli trabzanınız oluştu. Şimdi üzerine 15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15.
Şöyle yapacağız. Hemen tekrar ipimi doluyorum. Bakın. Hemen onun yanında, ben bu noktadayım. Onun yanındaki şu şekilde geldim. Tığımda bakın yine 3 ipim var. Üçünü aynı anda hop çıkartıyorum. Şöyle. Tekrar devam ediyorum. 1 olmuş oldu. Bu 2 3 4 ve 5. Bakınız şöyle koydum. Birinci sıram bu şekilde örmüş oldum. Tekrar sıranın başında olduğum için 2 tane 2 zincirimi çektim. Şimdi tekrar hemen dibine bakın. Dibinden tekrar tekli trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Hep yani şöyle söyleyeyim size. 5 5 2'ye bölmüş oluyorum. 1 2 hep ortalarına batıyorum. İpin katlarına dikkat ediyorum. Katlı bir ip oluyor çünkü. 3 şurada bakınız. 4 bir tane daha var ve 5. Şimdi bu zincirin üzerine sık iğne geçiyorum. 15 tane zincir olduğu için 15 tane sık iğne yapıyorum. Biraz hızlı. 5 6 sık iğne. Ne yapıyorum? Halkanın içerisine gelip ikisini aynı anda çıkartıyorum. Evet. Tekrar tığ ipimi doladım. Bakın. Şu noktadayım. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 tanelik. Bakın. 1, 2, 3, 4 ve hop. Bakın 5. 1, 2 zincir çektim. Şöyle. Şimdi ne yapacağım? Aslında model bu şekilde devam edecek. Şimdi tekrar 5 tane tekli trabzanımı yapıyorum. 1 2 Şimdi bunları biraz hızlı yapıyorum. Çünkü artık anladık. 4 ve 5. Şimdi ne yapmam gerekiyor? 15 tane zincir çekmem gerekiyor. Tekrar tığ ipimi doladım ve bakın bu noktaya geldim. Böyle tek seferde çıkardım. Tekrar devam ediyorum. Evet, başa geliyorum. 2 zincir çekiyorum. Yanlarda 5'er tane tekli trabzan yapıyorum. Bakın şu son kör nokta, dikkat edin oraya. Şurada aslında. Bakın aslında net olarak gözüküyor. Hop aldım. Evet, modelimiz bu. Şimdi nereye kadar öreceğiz? Onu da söyleyeceğim size. Bakın şu şekilde ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Evet, şimdi ben bunu örüyorum. Hemen örüp geldim. Bakın. Çok güzel bir model. Yani gerçekten çok zevkle çalışacaksınız. Şimdi kaç santim olacak? Şimdi bizim burada ne yapacağız? Şimdi bu zincirleri birleştireceğiz. Zaten işin güzelliği orada ortaya çıkıyor. Peki nasıl olacak? Şimdi bakın buradan da bitirirken biraz ip bıraktım. Şimdi şöyle buradaki ipim de şöyle kafanızı karıştırmasın diye saklıyorum. Şimdi bakın. Benim ilk yaptığım burada. İkinci olan burada. İlkini şöyle elime aldım. İkinciyi onun içerisinden geçirdim. Şöyle bir çektim.
Şimdi benim elimde tekrar bu var. Bir ardı sırasında gelen halkam bu. Ne yapıyorum? Bunu elimdekinin içerisinden geçiriyorum. Tekrar elimde tuttum. Hemen bunu aldım. Ne yapıyorum? İçinden, elimdekinin içinden geçiriyorum. Bakınız. Bu şekilde. Ya nasıl bir şeymiş bu böyle? Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Böyle hafif elimle çekiyorum. Bakın nasıl toparlanıyor. Evet, oldukça keyifli bir şekilde devam ediyorum. Bakın. Çok kolay. Ama gerçekten çok şık. Şöyle. Bakın şöyle arada bir elimle şöyle bir gerdiriyorum. Model daha çok güzel çıkıyor ortaya. Bakın. Şimdi ne kadar ördüm? Neye göre ayarladım? Şimdi bunu bu şekli getirdikten sonra kendi baş çevrenize göre ayarlayacaksınız. Şimdi ben hemen bakın 51 santim büyük kızıma yaptım ben bunu. Tam 50 santim. Rahat rahat güzel bir şekilde oldu. Çünkü şunu bu şekilde yapınca ucuna biliyorsunuz hemen bir düğme takacağız şu noktaya. Şu şekilde. Yani buradaki şey benim artık deliğim olmuş olacak. Düğme de tercih edebilirsiniz. Şöyle bir şey de kullanabilirsiniz. Genelde ben bunu hırkalarda kullanıyorum. Daha önce de kullanmıştık. Şimdi bu ipimi ön yüzüm burada. Bu fazla olan ipim biliyorsunuz. Şöyle şunu geriye aldım. Hemen plastik bir iğneye geçiriyorum. İpin katlarını o kadar net görüyorsunuz ki burada. Evet. Bunlar zaten çok kalın. Şöyle bir şey tercih ettim ki tam hani bu şekilde olunca bakın daha geniş bir şey. Çünkü düğme istediğiniz gibi durmayabilir. Büyük kalın bir düğme bulabilirsiniz. Olur tabii, niye olmasın. Hemen ucundan dikiyorum. Birkaç kere gel git yapayım. Sanırım bayağı sıkı oldu. Bir tur daha. Evet. Buraya ipimi gizliyorum. Şimdi kısa kaldığı için şöyle bir düğüm attım. Bundan sonrasını tığla bakın şöyle düğümler atarak ipimi yok edeceğim. Burası böyle. Şimdi onları düzelteceğim. Size göstermek istiyorum. Şu ipimi de aynı şekilde şuraya yedireceğim. Yani ipleri yok ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, ipleri yok etmek istedim. Size öyle göstermek istedim. Duruş da bu şekilde oluyor. Ya ben çok sevdim. Böyle renk renk kızlarınıza ya da kendinize örebilirsiniz diye düşünüyorum.
Evet efendim, bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah mutlu ayrılırsınız bu videodan. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Çünkü videonun önünü açıyor. Abone olursanız, zilinizi de açarsanız benden hızlıca haberdar olursunuz. Bir saç bandı daha gelsin mi diye açıkçası düşünüyorum. Şöyle bir oynatma listelerimi şöyle bir karıştırın. İçerisinde neler var neler. Artık ben bile şaşırıyorum, diyorum ki bu kadar şey örmüş müyüm? Ortalama 2,5 yıl içerisinde neler örmüşüz. Ama hepsini birlikte örüyoruz biliyorsunuz. Instagram adresimizde ekliyorum efendim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.